Merhaba, öncelikle Ekonomiç kanalıma hoş geldiniz. Dolar ve altında güncel doğru bilgiler edinmek için kanalıma abone olun ve bildirimleri tamamıyla açınız. Videoyu ve konuyu tam anlamak için atlamadan izlemenizi tavsiye ediyoruz. Enflasyondaki artış küresel bazda devam ediyor. Federal Reserve, Japonya Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası pandemi döneminde ekonomiyi canlandırmak için enjekte ettikleri nakiti geri alabileceklerinin sinyalini vermişti. Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. Videonun devamında, Remzi Özdemir'in dolar hakkındaki çarpıcı açıklamalarını anlatacağız. Bunu kaçırmak istemezsiniz. Morgan Stanley analistleri, bu bankaların bilançolarının önümüzdeki Mayıs ayında zirve yaptıktan sonra aşağı yönlü seyredeceğini öngördü. Bu yılki sıkılaşmanın 2018 yılında piyasadan çekilen 500 milyar dolardan 4,5 kat daha fazla olacağını tahmin eden banka uzmanları, Avrupa Merkez Bankası'nın Euro bölgesi bankalarına sunduğu düşük faizli limitsiz fonlama uygulamasına atıfta bulunarak, Mayıs 2022 ve Mayıs 2023 arasında Avrupa Merkez Bankası'nın bilançosunun Fed'den daha hızlı küçülmesini öngörüyoruz, ifadelerini kullandı. Uzmanlar bu kararın döviz krizine yol açabileceği uyarısında bulundu. Piyasalarda geçen hafta gündem oldukça yoğundu. Ekonomik verilerin yanı sıra merkez bankaları toplantıları, Rusya-Ukrayna gerginliğini, OPEC toplantısı ve yayımı devam eden şirket bilançoları yakından izlendi. İç gündemde beklentilerin üzerinde gelen Ocak ayı enflasyon verileri öne çıktı. Tüketici fiyat endeksi, TÜFE, yıllık %48,69, aylık %11,10, yurtiçi üretici fiyat endeksi, ÜFE, yıllık %93,53, aylık %10,45 olarak açıklandı. TÜFE-JÜFE makası daha da açıldı ve fark 44,84 oldu. TCMB faizi TÜFE farkı ise 34,69 seviyesine yükseldi. TÜFE-JÜFE farkı enflasyondaki yüksek seyrin bir süre daha korunabileceği yönünde bir görüş veriyor. Dış dünyada ise merkez bankaları faiz arttırım ve parasal sıkılaştırma sürecine hazırlanıyor. Bu koşullara rağmen, 17 Şubat toplantısında düşük faiz politikası uygulayan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB faiz politikasında bir değişiklik beklenmiyor. TCMB faiz kararıyla enflasyon arasında illiyet bağının kalmadığı bilinen bir durum. Ancak dış koşullardaki değişim sürecinin hızlanması oldukça önemli referans. Lagarde söylem değiştirdi. Zira Avrupa'dan iyi haberler gelmiyor. Perşembe günü İngiltere Merkez Bankası, 25 baz puanlık faiz artımı ile faiz oranını %0,50 seviyesine çekti. Birkaç saat sonra ise Avrupa Merkez Bankası'nın kararı vardı. Beklendiği üzere faizi sabit tuttu. Ancak toplantı metninde, 2022 Mart sonuna kadar PEP programı kapsamındaki net varlık alımlarının durdurulması ve bu alımların faizleri arttırmaya başlamadan önce sonlandırılması gibi detaylar vardı. Fakat vurucu hamle Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'dan geldi. Geçen ayki toplantı sonrası, 2022 yılı için faiz artışı olası değil açıklaması yapan Lagarde, son toplantının ardından bu söylemlerini değiştirdi. Fitlerin yukarı yönlü arttığı, enflasyondaki sürpriz yükselişlere bağlı endişelerden söz ederek faiz artırım olasılığını gündeme taşıdı. Hatırlanacak olunursa, geçtiğimiz yazılarımızda birkaç defa Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın, Fed, lokomotif olduğu, Fed faiz artırırken Avrupa Merkez Bankası'nın faizi düşük tutmasının zor olacağı türünden görüşlere yer vermiştik. Şahin söylemler ve faiz artırım olasılığının dillendirilmesi doğal olarak piyasalara olumsuz yansıdı. Borsalara satışlar gelirken uzun süredir baskı altında kalan euro değer kazandı ve euro-dolar paritesi 1,15 seviyesine yaklaştı. Amerika Birleşik Devletleri doları ise zayıfladı. Altının ons fiyatında hafif bir yükseliş denemesi görüldü, ancak güç kazanamadı. Zira hem merkez bankalarından gelen parasal sıkılaşma haberleri hem de piyasaların yakından izlediği ve önemli bir referans olarak aldığı Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık bono faiz oranı 1,90 seviyesinin üzerine yükseldi.
Amerika Birleşik Devletleri tahvil faiz artışını körükleyen nedenlerden biri de Cuma günü Ocak ayı Amerika Birleşik Devletleri tarım dışı istihdam verilerinin beklentilerin oldukça üzerinde 467 bin olarak açıklanması oldu. Beklenti 150 bin, önceki 199 bin, halbuki çarşamba günkü özel sektör istihdamı zayıf gelmişti ve omikron varyantının ekonomi üzerindeki etkilerini de hesaba katarak tarım dışı istihdamın da düşük gelebileceği dillendiriliyordu. Temkinli görünüm. Açıklanan rakam ekonomideki canlılığın devam ettiği değerlendirmelerini beraberinde getirirken, Fed'in faiz artırım konusunda elini daha da kuvvetlendirmiş oldu. Faiz arttırım adımlarının 25 veya 50 baz puan mı olacağı tartışmaları son veriler ile 50 baz puan olasılığını güçlendirebilir. Ayrıca Fed'in bilanço küçültmeye ilişkin tahminler de gelmeye başladı. Fitch, Fed'in bilançosunun 2024 sonuna kadar 6,4 trilyon dolara düşebileceği yönünde görüş bildirdi. Merkez bankaların ardı ardına para politikalarında sıkılaşma hazırlıkları yapması piyasaların olduğu kadar dış finansman ihtiyacındaki ülkeler için de hiç iyi bir gelişme olmayacak. Piyasaları besleyen ucuz ve bol paranın kısılması ihtimali temkinli görünümün sürmesi olasılığını da artırıyor. Ünlü ekonomi yazarı Remzi Özdemir dolar kuru ile ilgili yeni bir değerlendirmede bulundu. Konuk olan ve konuk olduğu programda, dolar ile ilgili öngörüsünü açıklayan Remzi Özdemir şöyle söyledi. Dolarda operasyon hazırlığı. Özdemir, hükümetin dolar kurunu düşürmek için operasyon hazırlığında olduğunu belirtti. Hükümetin dolar kurunun yüksek olmasından rahatsız olduğunu ifade etti. Özdemir'den dolar yorumu şu şekilde oldu. Özdemir, dolar kurunda Mart ayına kadar 13 liranın altını beklediğini ifade etti. Hatta 12,11 liranın altının da tartışılabileceğini ifade etti. Dolar kurunu bekleyen tehlike ise Fed. Ancak Özdemir, piyasaları ciddi bir tehlike beklediğini ifade etti. Özdemir, Fed'in faiz artışının doların yükselişini yeniden tetikleyebileceğini ifade etti. Arkadaşlar, bu videoda gerçekten bir emek söz konusudur. Kanalımı büyütmek ve bu kanalda değerli ve düşünen insanlara sesleneceğimi düşünüyorum. Bunun için bana yardımcı olabilirsen ve bu faydanı bana çok görmezsen gerçekten memnun olacağım. Benimle kendinize değer katın, sağlıklı günler dilerim.